Sonsuz Anlatılar kanalına hoş geldiniz. Ay'a uzanan yolculuğumuzun ikinci bölümünde, insanlık tarihinin en büyük maceralarından biri olan Apollo görevlerinin derinliklerine dalıyoruz. Bu görevler, teknolojik zorluklara meydan okuyan, keşif arzusunu doruklara çıkaran ve bilim dünyasına eşsiz katkılar sağlayan olağanüstü bir serüvendi. 1960'lı yılların başında, insanlığı Ay'a göndermek neredeyse hayal bile edilemeyecek bir hedefti. O dönemin teknolojisi, böyle bir görevi gerçekleştirmek için yetersiz görünüyordu. Ancak Soğuk Savaş'ın getirdiği rekabet ve insanlığın keşfetme tutkusu, bu hayali gerçeğe dönüştürmek için itici bir güç oldu. NASA, Apollo programını başlatarak Ay'a insan gönderme hedefini somut bir proje haline getirdi. Teknolojik zorluklar, Apollo programının her aşamasında kendini hissettirdi. Öncelikle, astronotları Ay'a götürecek ve geri getirecek bir roket geliştirilmesi gerekiyordu. Bu amaçla, İnsanlık tarihinin o zamana kadarki en güçlü roketi olan Saturn V tasarlandı. Saturn V, 110 metre uzunluğunda ve 3000 ton ağırlığındaydı. Bu devasa roket, Ay'a insanlı bir uzay aracını taşıyabilecek kapasiteye sahipti. Bir diğer büyük zorluk ise, astronotların uzayda ve Ay yüzeyinde hayatta kalmalarını sağlayacak sistemlerin geliştirilmesiydi. Uzay boşluğunun sert koşullarına dayanıklı uzay giysileri tasarlandı. Bu giysiler, astronotları aşırı sıcaklık farklarından, kozmik radyasyondan ve mikrometeoritlerden koruyordu. Ayrıca, Ay yüzeyinde iletişimi ve hareket kabiliyetini sağlayacak ekipmanların da geliştirilmesi gerekiyordu. Apollo görevlerinin en kritik noktalarından biri, Ay'a iniş ve kalkışın nasıl gerçekleştirileceğiydi. Ay modülü yani lunar modülü adı verilen özel bir araç tasarlandı. Bu modül, iki parçadan oluşuyordu. İniş aşaması ve kalkış aşaması. İniş aşaması, astronotları Ay yüzeyine indirirken, kalkış aşaması onları tekrar Ay yörüngesindeki komuta modülüne taşıyordu. Bu tasarım, o dönemde benzersiz bir mühendislik harikası olarak kabul edildi. Bilgisayar teknolojisi de Apollo görevleri için hayati öneme sahipti. Apollo Guidance Computer, uzay aracının navigasyonunu ve kontrolünü sağlıyordu. Bugünün standartlarına göre oldukça ilkel olan bu bilgisayar, sadece 64 KB bellek kapasitesine sahipti. Ancak yazılım mühendisleri, bu sınırlı kapasiteyle kusursuz bir sistem geliştirdiler. Margaret Hamilton, bu yazılımların geliştirilmesinde öncü bir rol oynadı ve yazılım mühendisliği kavramının doğmasına katkı sağladı. Apollo görevleri sırasında, astronotlar birçok beklenmedik durumla karşılaştı. Apollo 11 görevi esnasında, Ay'a iniş yaparken bilgisayarın aşırı yüklenmesi sonucu alarm verildi. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, bu sorunu hızlıca değerlendirerek manuel kontrole geçtiler ve güvenli bir iniş gerçekleştirdiler. Bu an, insan faktörünün ve hızlı karar alabilme yeteneğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bilimsel kazanımlar, Apollo programının en büyük miraslarından biridir. Astronotlar, Ay'dan toplamda 382 kilogram kaya ve toprak örneği topladılar. Bu örnekler, Ay'ın yaşının yaklaşık 4,5 milyar yıl olduğunu ve Ay'ın oluşumunun Dünya ile çarpışan büyük bir gök cismi sonucu gerçekleştiğini gösterdi. Bu teori, büyük çarpışma hipotezi olarak bilinir ve Güneş sisteminin evrimi hakkında önemli ipuçları sunar. Ayrıca, Ay yüzeyine yerleştirilen sismometreler sayesinde Ay depremleri keşfedildi. Bu depremler, Ay'ın iç yapısı ve halen devam eden jeolojik aktiviteleri hakkında değerli bilgiler sağladı. Ay'ın manyetik alanı ve yüzey özellikleri üzerine yapılan araştırmalar, dünyadaki jeolojik süreçlerin anlaşılmasına da katkı sundu. Apollo programı, teknolojik gelişmelerin yanı sıra tıp ve biyoloji alanlarında da önemli ilerlemeler sağladı. Uzun süreli uzay seyahatlerinin insan bedeni üzerindeki etkileri incelendi. Astronotların kemik yoğunluğundaki azalma, kas kütlesindeki değişiklikler ve radyasyonun etkileri gibi konular, gelecekteki uzay görevleri için kritik öneme sahip veriler sağladı. Bir astronotun kişisel deneyimi, bu görevlerin insani yönünü daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Michael Collins, Apollo 11 görevi sırasında Ay yörüngesinde komuta modülünde tek başına kaldı. Armstrong ve Aldrin, Ay yüzeyindeyken, Collins dünyadaki herkesten daha uzakta, tam bir yalnızlık içindeydi. Daha sonra duygularını şu şekilde ifade etti. "Yalnızdım ama kendimi yalnız hissetmedim. Görevimin önemi ve dünyadaki milyarlarca insanın desteği bana güç verdi." Apollo görevlerinin bir diğer önemli sonucu da teknolojik inovasyonların hızlanmasıydı. Bu program sayesinde geliştirilen teknolojiler, günlük hayatımızda kullandığımız birçok cihazın temelini oluşturdu. Mikroçiplerin geliştirilmesi, iletişim teknolojilerindeki atılımlar ve malzeme bilimindeki yenilikler, Apollo'nun mirasıdır. Apollo görevleri sona erdikten sonra, insanlık uzun bir süre Ay'a geri dönmedi.
Bunun sebepleri arasında yüksek maliyetler, politik önceliklerin değişmesi ve kamuoyunun ilgisinin azalması vardı. Ancak günümüzde, teknolojinin gelişmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesiyle birlikte, Ay'a dönüş planları yeniden gündeme geldi. Modern uzay ajansları ve özel şirketler, Ay'da kalıcı üsler kurmayı ve burayı derin uzay keşifleri için bir merkez haline getirmeyi planlıyor. Ay'daki su buzulları, gelecekteki görevler için hayati bir kaynak olabilir. Ayrıca, yerinde üretim ve kaynak kullanımı konseptleri, uzay keşiflerinin sürdürülebilirliği için kritik öneme sahip. Sonuç olarak, Apollo görevleri, insanlığın neler başarabileceğinin en somut örneklerinden biridir. Teknolojik zorlukları aşma konusundaki kararlılık, bilimsel merak ve keşif tutkusu, bu görevlerin başarıya ulaşmasında en büyük etkenler oldu. Ay'a yeniden dönüş planları, geçmişteki bu başarıların üzerine inşa ediliyor ve insanlığın uzaydaki geleceği için yeni bir sayfa açıyor. Bu büyüleyici yolculuğun bir parçası olmak istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gelecek bölümümüzde, Ay'a dönüşün ardındaki sebepleri ve insanlığın uzaydaki geleceğini birlikte keşfedeceğiz.